Merhaba. Bir önceki videomuzda birinci bin yıl Anadolu'sunu anlayabilmenin ikinci bin yıl sonundaki Anadolu'yu anlamaktan geçtiğinin altını çizerek ikinci bin yıl sonunda Anadolu'nun durumu nasıldı, ne oldu da demir çağına geçiş yapıldı, bu geçişte hangi süreçler yaşandı, Anadolu'nun Tunç çağında yani Anadolu'nun birinci bin yılında bu topraklarda hangi uygarlıklar vardı, kısaca bu şekilde bir giriş yapmıştık. Şimdi bu videoda ise artık M.Ö. 1. bin yıl Anadolu'sunda hayat bulan uygarlıklara geçiş yapacağız ve ilk olarak Urartu Krallığı'yla başlayacağız. Urartu, mimari, maden ve tarımsal faaliyetlerle ünlü bir toplumdur ve zor bir coğrafyada gerçekleştirdiği tarımsal uygulamalar ve teknikler, sulama kanalları ve benzeri uygulamalarıyla Anadolu'ya çok büyük değerler katmıştır. Urartuları daha çok madenciliğiyle, maden sanatıyla, Batı ile olan ilişkileriyle biliriz. Ancak Urartuların mimari açıdan dünya tarihine çok büyük katkılar olmuştur. Özellikle Urartu taş işçiliği M.Ö. 6. ve 7. yüzyıl sonrası Batı Anadolu taş işçiliğinin özünü oluşturuyor olması açısından da son derece önemlidir. Urartu, tarımsal faaliyetler açısından zor bir coğrafyada tarım cepleri olarak tanımlanan türde alanlar oluşturarak tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmiştir. Bu tarım ceplerine su taşıma faaliyeti için geliştirdiği yenilikler bu kanalları günümüzde de halen kullanılmaktadır. Bu kanallardan biri de Şamran Su Kanalı olarak bilinen Semiramis Kanalı'dır. Müreffeh bir toplum olana kadar bu teknik bilgiye erişmeleri pek mümkün olmadı. Ancak refahla birlikte sanatının ve mimari tekniklerinin geliştiğini görüyoruz. Ve bu tip yapıları inşa etmeye başlıyorlar. O nedenle Urartu'nun siyasi tarihten bağımsız olarak incelenmemesi gerekir. Kabaca Urartu'yu Doğu Anadolu'nun Demir Çağı Krallığı olarak tanımlayabiliriz. Genel tanım noktasında Urartu sınırlarını 3 göller havzası olarak tanımlayabiliyoruz. Kuzeyde günümüz Ermenistan sınırları içerisinde Sevan Gölü olarak tanımlanan ama bizim Gökçegöl olarak bildiğimiz göl, Van Gölü ve aşağıda Kuzeybatı İran'da Urmiye Gölü. Bu üç gölün arasındaki havzayı Urartu'nun çekirdek coğrafyası olarak tanımlayabiliriz. Urartu, Doğu Anadolu'ya yerleşmiş bir krallık. Ancak buradaki Doğu Anadolu coğrafi olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını değil, Kuzeydoğu'da kaynağını Allahu Ekber dağlarından alan Kura Nehri'nden güneyde Urmiye Gölü'ne kadar geniş bir araziyi tanımlar. Batı sınırı Fırat Nehri'dir, güneyde ise Toros Dağları ile biter. Bu bölge yerleşim yeri kurmak, idare etmek ve geliştirmek için zor fakat savunma yapmak için kolay bir yapıdadır. Urartu ile ilgili ilk bilgileri tabii öncesinde Asur, Babil ve Urartu'nun kendi kaynakları olmakla birlikte yani modern anlamda ilk bilgileri M.Ö. 5. yüzyıl Ermeni tarihçi Korneli Moses'ten geliyor. Önemli tarihi kırılma noktalarından biri de 1829'da Friedrich Schulz'un Van çevresinde yaptığı ilk araştırmalar. 1879-1880 yılları arasında da British Museum koordinesinde Urartu'nun çok önemli bir merkezi olan Toprakkale'de ilk kazılar gerçekleştiriliyor. Tabi bu kazıları gerçek anlamda bilimsel kazı olarak tanımlamak çok mümkün değil. Ardından 1898'de Lehmann, Haupt ve tarafından Toprakkale'de sistemli kazılar gerçekleştirildi. Daha sonra Doğu Anadolu'da Rus işgali nedeniyle 22 yıllık bir boşluk var araştırmalarda. Ardından 1957'de arkeolojinin en önemli isimlerinden biri olan Charles Burney bisikletiyle Van bölgesini geziyor ve çok sayıda kalenin planını çıkartıyor. Ardından takip eden yıllarda kıymetli hocalarımız Tahsin Özgüç, Ekrem Akurgal, Afif Erzen, Emin Bilgiç, Baki Öğün gibi bilim insanları bölgede çalışıyor. Yakın tarihteki çalışmaları ise Taner Tarhan, Veli Sevin, Oktay Belli, Altan Çingirlioğlu, Mehmet Işıklı hocalarımız tarafından sürdürülüyor ve halen de sürdürülmekte.
Urartu'nun siyasi tarihine odaklandığımızda Urartu siyasi tarihine iki kaynaktan ulaşıyoruz. Bunlardan birincisi Asur kaynakları, diğeri ise Urartu'nun kendi kaynakları. Ancak öncül kaynaklar Asur kaynakları. Yakın Doğu'da Hitit'in ortadan kalktığı, Mısır'ın gücünü kaybettiği dönemde yeni bir güç doğuyor. Bu da yeni Asur Krallığı. Çok erken tarihlerden itibaren Asur kaynakları M.Ö. 1200'lerden itibaren Anadolu ile ilgili bilgiler veriyor. Bilinen listelenmiş Urartu kralları M.Ö. 860-840 yılları arasında Arame ile başlıyor. İsim ve hanedan devamlılığı ile birlikte M.Ö. 590-580 yılında hüküm süren 4. Sarduri'ye kadar devam ediyor. Zaten çok kısa süre sonra Persler Anadolu'ya giriyor. Ayrıca bunun yanı sıra Urartu'nun tarih sahnesinden silinmesine sebep olacak birçok başka olay da yaşanmış durumda. Horsabat'taki Sargon Sarayı'nda bulunan 19. yüzyılın ikinci yarısında tarihlenen çivi yazısı belgelerde Urartu ifadesi Ur-Artu veya Ura-Artu şeklinde geçiyor. Urartu ismine ilk rastladığımız yer Asur yıllıkları ve Uratri, Uruatri şeklinde Asur yıllıklarında tanımlamalar var. Tarihsel içerikli bu Asur çivi yazısı metinlerinde Urartu'dan başlangıçta Naire ve Uruatri denen kabileler konfederasyonu şeklinde bahsedildiğini görüyoruz. Bu tarihi belgeye göre Urartu başlangıçta iki kabile şeklindeydi ve bu kabilelerin birleşmesiyle Urartu oluştu ve krallığa kadar ilerledi. Ancak hiçbir Urartu kaynağında Urartulular kendilerinden Nairili ya da Uruatrili şeklinde bahsetmiyor. Urartu'nun M.Ö. 1274-858 tarihleri arasındaki dönemi Beylikler dönemi olarak adlandırılıyor. Bu süreç Urartu'nun kabile toplulukları olarak bahsedildiği zaman aralığı. Uruatri ve Nairi ile ilgili kayıtlara da burada rastlıyoruz. Uruatri'yi Van Gölü kuzey ve kuzeybatısındaki topraklar, Tatvan, Muş, Malazgirt civarı, Nairi'yi ise Van Gölü güney ve güneybatısındaki topraklar, Diyarbakır civarı gibi tanımlayabiliriz. Bu iki halkın da kuzeyden geldiği düşünülüyor. Nairi halklarının hangi yöreden Yukarı Deniz olarak adlandırılan Van Gölü kıyılarına gelip yerleştikleri bilinmemekle birlikte aynen Uruatri halklarında olduğu gibi kuzeyden gelmiş olabilecekleri düşünülüyor. Ancak bazı yeni önerilerde Nairi halklarının gölün güneyinde Asur ülkesine yakın bir konumda yaşadıkları, 2. bin yılın sonuna doğru kuzeye hareket ettikleri, Uruatri ve Hurri halkları ile birlikte Urartu Krallığı'nın kuruluşunda önemli bir görev üstlendikleri doğrultusundadır. Nairi ülkesi veya Nairi ülkeleri tanımı ilk defa M.Ö. 13. yüzyılın ortalarından itibaren Van Gölü'nün güney ve güneybatı yöreleri için kullanılmış coğrafi bir terim. 13. yüzyılda Van Gölü ve çevresinde Uruatri ve Nairi beylerinin varlığı kabul edilmekte. Nairi ülkesi insanları daha sonra Huriler ve Uruatrilerle birlikte Urartu Krallığı'nı oluşturacaklar. Burada dikkati çekilecek husus, Asur kaynaklarının Hitit İmparatorluk döneminde dahi bu insanların belli bir yapılanmalarından bahsediyor olması. Bu anlamda Asur kaynakları doğuda Hititlerin bahsettiklerinin dışında başka yerleşik halkların da olduğunu ortaya koymuş oluyor. Şimdi Asur krallarının yazıtları üzerinden Urartu'yu anlamaya çalışalım. İlk karşılaşma M.Ö. 1273'te 1. Şalmaneser yönetimi altındayken oluyor. Şalmaneser yazıtında Urartularla ilk karşılaşmasını anlatır. Şu ifadeler var. Krallığımın başlarında Uruatri ülkesi bana karşı isyan etti. Tanrı Asır'a tüm efendilerimi ve tanrılara yakardım. Ordularımı toplayıp onların dağlık ülkelerine doğru yürüdüm. Himme, Ugatun, Maşkun, Salua, Halila, Luhu, Nevipahri ve Zingun'u ordularının 8 ülkesini fethettim. Şehirlerinden 51 tanesini yok ettim, yaktım ve insanlarıyla mallarını alıp götürdüm.
Tüm Urartu ülkesini 3 gün içinde Asur'un önünde diz çöktürdüm. Gençleri arasından bazılarını seçtim ve hizmetime aldım. Başlarına ağır ve sonsuza kadar sürecek bir vergi koydum. Bu yazıtta Urartu ifadesiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Ayrıca 8 kentten bahsediyor. 51 şehirden bahsediyor. Yani bir konfederasyondan, bir birlikten bahsediyor. Bana karşı isyan ettiler ifadesiyle de aslında buraların daha önce kendine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Aradan 30 sene geçtikten sonra M.Ö. 1244'te Tukulti Ninurta'nın yazıtı karşımıza çıkıyor. Yazıt şu şekilde. Hiçbir yolun olmadığı, patikalarını benden önce hiçbir kralın bilmediği Irak dağları üstün gücümle geçti. Ve Nairi ülkesinin 43 kralı cesaretle karşıma dikildiler ve savaşmak istediler. Onları haraç ve armağanlar vermekle yükümlendirdim. Yazıtta Asur'un kuzeye yayılımında büyük bir engel olarak tanımlanan Nairi ifadesiyle karşılaşıyoruz. Buradan da yönetimsel gücün bazen Urartu'de bazen de Nairi'ye geçtiği anlaşılabiliyor. Demek ki bu dönemde güç merkezi Nairi'ymiş. Aslında bunlar Huri kökenli o bölgenin yerel halkları. Daha önce 8 krallıktan bahsedilirken 1. Şalmaneser zamanında 8 krallıktan bahsedilirken geçen 30 sene sonunda krallık sayısının 43'e çıktığını görüyoruz bu yazıtta. Yani coğrafya hareketli. Yeni krallıklar kuruluyor. Daha sonra 130 yıllık bir boşluk var. Bu boşluğun sebebini artık çok net biliyoruz. Milattan önce 1200'lü yıllardaki kıtlık, kuraklık ve ardından gelen Balkan istilaları. Bu durum Asur kaynaklarının kuzeyle ilgilenen kısmını da etkilemiş. Tabii herkes kendi sorunuyla uğraşıyor. Durum milattan önce 1115'e kadar böyle. Milattan önce 1115'e geldiğimizde 1115-1077 arasında hüküm süren 1. Tiglat-Pileser karşımıza çıkıyor. O da yazıtında Urartu ile ilgili ifadeler kullanıyor. Yazıtı şu şekilde. Yukarı denizin kıyısında itaat etmeyi bilmeyen uzaktaki kralların üzerine yürüdüm. Tumve'den Dayane'ye Nairi ülkelerinin 23 kralını yendim. Onların şehirlerini yaktım ve temelinden yok ettim. Yazıtında daha önceki yazıtlarda 8 ile başlayıp 43'e çıkan krallık sayısının 23'e düştüğünü görüyoruz. Demek ki dağılan ya da bir araya gelen krallıklar olmuş. Asur kaynaklarında yukarı deniz olarak bazen Hazar Denizi, bazen de Van Gölü tanımlanıyor. Olasılıkla burada tanımlama Van Gölü ve çevresindeki halklar olmalı. Ardından M.Ö. 1073-1056 yılları arasında hüküm süren Assur-Belkala'nın yazısına bakalım. Yazıtı şu şekilde. Zorlu yollar arabaların ve askerlerimin geçişi için uygun değildi. Geçitler kapalıydı. Sınırlarını gökte uçan kanatlı kuşlar bile aşamaz. Benden önceki hiçbir kralın geçemediği sınırlar o yoldan gittim. Hini ve Latgun bağları, patikaları, zorlu geçitleri, onların dağlarının yüksekleri, savaş arabalarım için tunç kazmalarla güzel geçitler yaptım. Tam o dağların içinden yürüdüm. Uptu ve Samanumu nehirlerini geçip Urartu ülkesine girdim. Yazıttan anladığımız şu. Yine bu coğrafya ile ilgili bize topografik bilgiler veriyor. Zor yollardan bahsediyor. Bu coğrafi koşullar mutlaka Urartu yerleşmesinin kentleşmesini de etkiledi. Urartu kentleri de topografyaya uygun olarak konumlandı. Geçitler kapalıydı ifadesi burada çok önemli. Tamamen dağlarla çevrili zor ve geçişi neredeyse imkansız alanlar, bu alanların içerisinde geçiş koridorları var. Süvarilerin, birliklerin, askeri arabaların geçebileceği dar ama en azından bir şekilde geçişe imkan veren güzergahlar olduğundan bahsediyor. Bu dönem gücün Urartu tarafında olduğunu görüyoruz. Milattan önce 911-891 aralığında hüküm süren 2. Adad Nirari'de önceki kralın ardından 4. kez Urartu bölgesine gittiğini anlatır. Daha sonra milattan önce 890-884 aralığında hüküm süren 2. Tukulti Ninurta'nın yazıtında tahkimli güç ifadesini görürüz ve bu çok önemli. Çünkü ilk defa bir güç ifadesiyle karşılaşıyoruz.
Milattan önce 883-859 aralığına geldiğimizde 2. Asurnaserpal'in yazıtında şu ifadeyle karşılaşıyoruz. Nairi ülkelerinin iyi tahkim edilmiş 250 kentini yıktım, onların mahsulünü topladım, arpa ve samanlarını kendi şehirlerimde depoladım. Yazıtta Asur'un Nairi ülkesi içinde inşa ettiği kalelerden de söz ediliyor. Bu dönemde Nairi ve Urartu ülkelerine yapılan askeri seferlerin sayısında görülen artış, bu iki beyliğin Asur için artık önemli bir tehlike durumuna geldiğinin göstergesi. Öncelikle kısaca Urartu coğrafyasını tanımaya çalıştığımız, ardından Asur krallarının yazıtları üzerinden Urartu'yu anlamaya çalıştığımız videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Urartu krallarını öğrenmeye çalışacağız. Yeniden görüşmek üzere, esen kalın.